Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere Samoyed ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Uzun zamandan beri çok istek alan bir ırktı Samoyedler. Ülkemizde de bilinen, çok da sevilen köpeklerden bir tanesi. Gerçekten de çok güzel fiziksel kondisyona sahip olan köpekler. Hem beyaz olması, hem yüzü, kulakları, kuyruğu, bütün konfirmasyonuna baktığınız zaman çok beğenilesi bir köpek. Bütün köpekler güzel. Ama Samoyedler de fiziksel özelliklerinden dolayı çok bilinen ve sevilen ırkların arasında. Gördüğünüz gibi bu ırkın fenotipik özelliği beyaz olması. Yani fiziksel özelliklerinin başında bembeyaz bir yapıya sahip olması ve burunlarının normalde istenilen simsiyah olması ve gözlerinin de siyah ve koyu kahverengi olması isteniyor. Özellikle şov yarışmalarına katılacak olan Samoyedlerde renkli göz ya da açık renk göz hata olarak kabul ediliyor. Kimi zaman diskalifiye olarak, kimi zaman da puan kırıcı bir şey olarak düşünülüyor. Özellikle renkli ya da light göz dediğimiz açık renkli gözler. Bu ırkın yine en önemli özelliklerinden bir tanesi, fiziksel özelliklerinden bir tanesi kuyrukları. Kuyruk yapıları bel bölgesine dönecek şekilde ciddi tüylü ve bir S yapacak şekilde bel bölgesinin üstünde duran bir kuyruk yapısı var. O da fiziksel olarak köpeğe çok güzel bir şekil veriyor. Görüntü olarak çok güzel bir görüntü veriyor. Bu ırkın kökenine baktığımız zaman ırkın kökeni tabii ki Kuzey Rusya ve Sibirya bölgesi. Yine Laykalar, Alaskan Malamutlar ve Siberian Husky'lerle aynı kökten gelen bir köpek. Samoyedler ne olarak kullanılıyorlar? Çok çok eski dönemlerde özellikle kızak köpeği olarak çok kullanılan köpekler. Yanı sıra da o dönemlerde çoban köpeği olarak da, yani sürü gütme ve sürü korumada, çok eskiden yine bölgesel savunmada, bölge korumada kullanılan köpekler Samoyedler. Günümüzde her ne kadar sadece fiziksel güzellikleri dolayısıyla besleniyor olsalar da iş köpekleri sınıfında olan köpekler aslında. Bu ırkın en tipik özelliklerinden bir tanesi, tıpkı bütün Kuzey Rusya ırkları gibi soğuk hava şartlarına son derece dayanıklı olması. Çok ciddi bir alt tüy yapısına sahip olan bir ırk. Bayağı soğuk hava şartlarına dayanıklılığı yüksek. O nedenle dışarıda yaşaması, yani bahçe köpeği olarak yaşatılabilecek köpeklerden bir tanesi. Ancak tabii alt tüy yapısının ciddi anlamda kuvvetli olması ne ile karşı karşıya bırakıyor bizi? Ciddi bir tüy problemi. Yani ciddi tüy döken köpekler, özellikle bahçede yaşayanlar senede 2 defa mevsim döngülerinde postlarını değiştirirler. Alt tüy yapılarını değiştirirler. Yazlık ve kışlık tüylerin değişimi söz konusu olur. Eğer Samoyed'e evde bakmayı hedefiniz varsa tımarlanmasına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Her gün mutlaka taranması gereken bir köpek. Tüy bakımına ciddi anlamda önem gösterilmesi gereken ırklardan bir tanesi Samoyedler. Yine Samoyedlerin davranışsal özelliklerine gelirsek, son derece gentle hayvanlar, çok iyi aile köpeği olabiliyorlar, uyumlu köpekler Samoyedler. Eğitilebilirlikleri orta seviye, biraz inatçı bir ırk ama orta seviye kabul edebileceğimiz köpekler Samoyedler. Genellikle olgunlaşmaları biraz geç şekillenen köpekler. Çocukluk ve gençlik dönemleri biraz hızlı, biraz da yaramazlık dolu geçebiliyor. Hiperkinetik hayvanlar, hareketlilikleri çok yüksek, uzun yürüyüşler, koşmalar çok sevdikleri şeyler. O yüzden bir Samoyed sahibi olduğunuz zaman onunla beraber dışarıda aktivasyon yapmaya hazırlıklı olun. Çünkü mutlaka ihtiyaç duyan bir ırk. Birlikte hareket etmeyi seven bir ırk ve uzun yürüyüşler, hatta dediğim gibi kızak köpeği olarak kullanılmasının sebebi de inatçı ve güçlü bir köpek olması. Onu doyurabilecek nitelikte egzersizler yapılması özellikle önemli. Samoyedlerin özelliklerinden bir tanesi de dediğim gibi dayanıklı olması. Buna yönelik bir egzersiz planı çizilmesi gerekiyor. Bu ırkın bir takım hastalıklara yatkınlığı var. Her saf ırkın olduğu gibi. Ne gibi hastalıklara yatkınlıkları var? Yine orta boy ırk olarak kabul edilse de tıpkı diğer orta boy ve büyük ırk köpeklerde olduğu gibi kalça displasisine yatkınlığı var ama bir Alman çoban köpeği kadar değil. Dirsek displasisine düşük seviyede yatkınlığı var. Yine
bir Alman çoban köpeği, bir Labrador Retriever kadar değil ama yine de var. O yüzden kontrol edilmesinde fayda var. Özellikle köpek 1 yaş civarına geldiğinde mutlaka kalça ve dirsek radyografilerinin alınması gerekmekte. Yine bunun haricinde gastrik dilatasyon volvulus, yani mide dönmesine, GDV'ye yatkınlıkları var. O yüzden beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Hiçbir zaman tek öğün beslememek ve besleme yapıldıktan sonra ağır egzersiz yaptırtmamak oldukça önemli. Mide torsiyonuna, mide dönmesine zemin hazırlamamak açısından dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yine bu ırkın kendine has aort stenozu ve pulmoner stenoz dediğimiz 2 tane problem var, yatkınlığı var. Bunların da mutlaka özellikle veteriner hekiminize bu tip bir rahatsızlığa yakalanırsa köpeğiniz, veteriner hekiminize ırk konusunda belki hekim bunu atlayabilir. Bir Samoyed sahibiyseniz bu ırkın aort ve pulmoner stenoza yakınlığı olduğunu belirtmekte fayda var. Yine bu ırkın hastalıklarından bir tanesi retinal atrofi, yine göz hastalığı. Buna da genetik olarak yatkınlığı olan bir ırk ve yine diğer bazı ırklarda gözlemlediğimiz hipotiroidizm, yani tiroid fonksiyon yetmezliğine, fonksiyon kaybına da yatkınlığı olan bir ırk. Söylediğim gibi özellikle üstüne bastırıyorum, çok güzel görüntülü köpekler çok fazla tercih edilir insanlar tarafından. Bebeklik dönemlerinde bu kadar tüylü olmazlar. Büyüdükçe tüyleri uzayacaktır. Çok sevimli bir görüntüleri olduğu için, çok güzel bir görüntüleri olduğu için tercih edilirler ama aşırı tüy dökme, ev içerisinde beslenenlerde özellikle aşırı bir tüy dökme, postunu değiştirme olgusunu atlamamak gerekiyor. Yanı sıra yine dikkat edilmesi gereken bir şey, bu köpekler havlama ve ulumaya yatkınlığı vardır. Talkatif, konuşkan köpek diye geçerler. Birçok dertlerini havlayarak ya da havlama uluma arasında sesler çıkartarak anlatmaya çalışabilir. Bu da bazen insanların canını sıkabiliyor. Toleranslı olmayabiliyor insanlar. Aslında çok tatlı hareketler bunlar ama bazı insanları, özellikle apartman dairesinde yaşayanları sıkıntıya sokabiliyor. Tüm bu özellikleri bilerek edinmekte fayda var Samoyedleri. Yine sağlık problemleri açısından değerlendirildiğinde bu ırkın diyabete, yani şeker hastalığına da yatkınlığı var. Diğer köpeklerden biraz farklı olarak bu hastalığa yatkınlığı var. Yine çok önemli, Samoyedlerin bazıları genetik olarak sülfonamid türevlerine karşı, yani bir ilaç bahsettiğim şey, ilacın etken maddeleri sülfonamid türevlerine karşı duyarlı olabiliyorlar. O yüzden tüm veteriner hekimlerin ırk predispozisyon, ırk yatkınlıkları konusunda mutlaka bilgi sahibi olması gerekiyor. Yine eğer Samoyed sahibiyseniz belki çok tecrübeli olmayan bir hekime denk gelebilirsiniz. Bu ırkın da sülfonamid türevlerine karşı duyarlılığı olduğu, özellikle antibiyotik kullanılacaksa köpekte duyarlılığı olabileceği konusunda hekiminizi uyarmanızda fayda var. Söylediğim gibi çok çevik bir hayvan Samoyed. Ev içerisinde beslendiği takdirde eğer güzel egzersiz edemezseniz tüm iş köpeklerinde olduğu gibi ev içerisinde çok kolay davranış problemi şekillendirebilen bir ırk. Özellikle uluma ve havlama ileride büyük sıkıntı yaratabilir sizlere. Bu ırkın çok eski bir geçmişi var. Çok geçmişe eski olan ırklardan bir tanesi. Amundsen bile keşifleri esnasında, Norveçli kaşif Amundsen keşifleri esnasında kızaklarında Samoyed kullanmıştır. Samoyedler kızak köpekleri içerisinde çok değerli köpekler. Tıpkı Husky'ler, Layka'lar gibi Samoyedler de dayanıklılıklarından ötürü kızak köpeği olarak çok tercih edilmişlerdir. Bir de tabii ki bu köpeğin çok tatlı bir yüz ifadesi var. Sürekli gülen bir ifadesi vardır. Aslında tabii ki gülmüyorlar ama expression olarak bize gülüyormuş gibi görünen bir ırk. Tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu olsa gerek. Bir de tabii ki böyle bir kutup ayısına benzer bir yanları oluyor. Özellikle bebekken basık burunlu oldukları için bebeklik dönemlerinde daha çok bunun için tercih ediliyor ama ırkın bütün özelliklerini bilip handikaplı olabilecek, sıkıntı yaratabilecek durumlarını da bilip edinmekte fayda var.